Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ceketimizin 3. bölümündeyiz. İlk bölümde arka parçamızı, ikinci bölümde ön parçamızı örmüştük. Şimdi de kollarımızı öreceğiz. Burada belirtmek istediğim ikinci videomda ön parçanın ilmek sayılarını vermeyi unutmuşum. İzleyen bir izleyicim yorumlarda belirtmiş, teşekkür ediyorum. 60 ilmek olarak başladım. 15 model. Bu şekilde çıktık. Kol oyuntumuzu yaptık, yaka oyuntumuzu yaptık ve ön parçamızı da tamamladık. Şimdi bu bölümde de kolumuzu öreceğiz. Kolumuzda da yine arka parçada yaptığımız gibi modelimizi piramit şeklinde yapacağız. Kol için ilmek sayımızda 52 ilmek, yani 13 model. Böyle piramit şeklinde yapacağımız zaman muhakkak tekli sayı kullanmamız gerekiyor. Çünkü çift sayı olursa üstte 2 tane model kalıyor. Ucu sivrilmiyor yani. Şu görüntüyü alamıyoruz da 2 tane model yan yana duruyor. Şimdi kolda 52 ilmekle 13 model başladım. Model bitene kadar şöyle şurada modelin bittiğini düşünün. Model bittikten sonra kenarlardan 6-7 sırada bir tane artırma yaptım. Ara ara, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa hem sağdan hem soldan. Buradan da artırmalarımızı yaptık. Yani 8 buradan 8 buradan 16 ilmek artırma yapmış olduk. Ve kolumuzun bu artırmaların bitimine kadar, yani kol kesimine başlamadan önceki uzunluğu 53 santimetre. Tabii ki bu santimetreyi siz kendi kolunuza ölçerek ayarlayabilirsiniz. Herkes de farklılık gösterebilir. Şimdi de eksiltmelerimizi nasıl yapacağımızı yine burada paylaşmak istiyorum. Aslında önde arkada eksiltme yaptık. Yani burada da aynı yöntemi kullanacağız ama yine de beraber başlayalım istedim. Ya da 3. videoya denk gelip ilk defa seyredenler olabilir. Buradan yine öğrenebilsinler diye. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. İlk ilmeği atlatıyorum. Üzerinden bir ilmek kapatmış oldum. İkinciyi örüyorum. Yine ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmek kapattım. Ve üçüncüyü ördüm. Atlattım. 3 ilmek kapattım. İlk başta 3 ilmek kapatıyorum. İlmeklerimi düz örerek diğer tarafa geliyorum. Diğer tarafa geldim ve burada 4 tane ilmeğimi bırakmıştım. Kenardaki ilmekleri birbirinin üzerinden atlatıyorum. İkinciyi aldım. Yine atlatıyorum. Aynı sırada hem sağdan hem soldan ilmeklerimizi kapatmış oluyoruz bu şekilde. Bu da yine 3. ilmeğimiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilmeklerimizi kapattık. Şuradan sürekli göstermeme gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü önce 3 kapattık. Daha sonra 2, 2, 2. 3 defa 2'şer tane ilmek kapatacağız. Daha sonra 1 olarak 13 tane ilmek kapatacağız. Tekrar 2 2 olarak 5 defa ilmek kapatıyoruz ve en son 4 ilmeğimiz kalıyor. 4 ilmeğimizi de beraber kapatıyoruz. Kolumuzun kesim işlemini tamamlamış oluyoruz. Ben şimdi kolumu buradan tamamlayacağım ve nasıl diktiğimi de sizlerle paylaşacağım. Kol kesimini tamamladım. Sonda 4 ilmeğim kaldı. Burada da yine ilmeklerimizi birbirinin üzerinden atlatarak
Kapatıyoruz. Bu son ilmeği de geçirdim ve ipimi çekiyorum buradan. Benim ipim yünlü bir ip olduğu için çok uzun bırakarak dikemiyorum. Kısa kısa iplerle diktim. Çünkü parçalanıyor ipim. Şöyle katladığımız zaman da bu şekilde. Yani bu eksiltme işlemini üzerinize güzel oturan bir ceketiniz, hırkanızla ölçerek de yapabilirsiniz. Yani ona göre eksiltmeleriniz, şuradaki birbirleri mesela azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu şimdi kolumuza dikeceğiz. Pardon, ceketimizin gövdesine dikeceğiz kolu. Önce kolu dikmeye başlamadan önce omzun dikişlerini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Çünkü ilmeklerimizi kapatmamıştık. Bakın, bu omzu dikerek birleştirdim. Açık olan ilmeklerimi arka tarafta bu şekilde gayet düzgün bir dikişle önce omzu birleştireceğiz. Bakıyorum karşı tarafta ilmeklerim bu tarafta. Şimdi farklı bir şişe geçireceğim önce ilmeklerimi. İp burada olduğu için buradan başlayacağım dikmeye. O yüzden şişimin yönünü değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi şişlerimin uçları aynı yöne bakacak. İpim burada. Ve ipimi hemen iğneme takıyorum. Bu şekilde kalın ipi orlon iğnesine çok kolay bir şekilde takabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. İnce dikiş iğnelerini, ince ipleri de bu şekilde takabiliyorsunuz. Çok kolay oluyor. Karşı tarafın şu bıraktığımız iple önce şöyle bir sabitliyorum. Şimdi ilk ilmekten karşıya doğru batıyorum. Buradan da kendime doğru batıyorum. İlk ilmekler burası, kenar olduğu için. Daha sonra hep iki ilmeğe batarak devam edeceğiz. Bakın, ilk ilmeğe tekrar batıyorum kendime doğru. İkinci ilmeğe de batıyorum karşıya doğru. Şuradaki ipimizi şu kısmına bir tane sabitleyelim, elimize dolaşmasın. Karşıdayız ve ilmeğin bir tanesini çıkarmış olduk. Şimdi burada da yine ilk battığımız ilmeğe tekrar batıyorum karşıya doğru. İkincisinden kendime doğru. Önce kendime doğru. Buna ikinci defa battığım için çıkarıyorum. Diğer ilmeğe de karşıya doğru batıyorum ve şişimin üzerinden bırakmıyorum. Bir sonraki dikiş için hazır olsun diye. İkinci defa karşıya doğru batıyorum ve ilk defa battığım ilmeğe de kendime doğru. İkinci defa battığım ilmek kendime doğru.
ikinciye battığım ilmek karşıya doğru. Gayet kolay, bir o kadar da muhteşem bir dikiş tekniği. Sanki örgüyü tek parça halinde örmüşsünüz gibi. Herhangi bir bağlantı, dikiş izi olmadan. Bakın şurası diktiğimiz kısım. Şimdi ben bu kısmı dikerek tamamlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi omzumu dikerek tamamladım. Burada kademeli kapatma işlemi yaptığımız için dümdüz durmuyor gördüğünüz gibi. Yaka kısmı biraz daha fazla açık oldu. Şimdi kolumuzu bu tarafa dikmeye başlayacağız. Yani şu kol ölçüsünü de yine rahat ettiğiniz bir hırkanıza, ceketinize ölçün. Burası kısa gelirse 1-2 santim daha büyük yapabilirsiniz. Daha rahat edersiniz o zaman. Yani ölçüler birebir herkese aynı olmayabilir. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Kolumuzu şöyle yapıyorum. Buradan tam şöyle orta noktasını burada 4 tane ilmek kullanmıştık zaten. Şu noktadan işaretleyicimi geçiriyorum. Buradan bir çatal iğne de kullanabilirsiniz. Zaten burada da ipimiz var. Buraya sabitledim gördüğünüz gibi. Ve dikmeye buradan başlayacağım. Şöyle en uçtaki ilmekten başladım. Burada da hangi tarafı dikiyorum? Karşı tarafı. Buradaki ilk ilmeğe de batıyorum. Yani şurası dikişimiz. Dikişten sağ tarafa batıyoruz. İpime düğüm atmıyorum. Bu uç kısmını da yine diktikten sonra örgümün içerisinde temizleyeceğim. Hep bu şekilde dikişlerimiz. Bakın battığım yere tekrar batıyorum. İğnemi çıkarıyorum. İğnemi çıkardığım yeri bir sonrakinde batım yeri olarak kullanıyorum. Yani her yere 2 defa batmış oluyoruz. Birinde batıyoruz, birinde çıkıyoruz. Burası da bu şekilde görünecek. Bu dikişi kenarlarda da kullandım. Kol çevresini dikerken de kullandım. Ve dikişimi bu şekilde tamamlıyorum. Bir de ilmekleri temizlemeyi kısaca göstereceğim. Bakın burada ip bağlamıştım ben. İpimin birini beraber temizleyelim. Şöyle
Burada şu an görmekte zorlanıyorum. Şöyle batıyorum. Bunda da dikiş izimiz kesinlikle belli olmuyor. Bayağı uzun bir böyle gelip giderseniz. Bakın ipimiz hep şöyle tümsekleri üzerine geliyor. Yani sanki örgünün parçası gibi. Yine burada da var tümseğimiz. Bazen de ipin arasından geçiyorum. Boşluktan değil de tam otursun diye. Yeterli olduğunu düşündüğünüz an hemen dibinden kesin. Bakın. Şunu da aynı şekilde kaybedeceğiz. Şimdi yakaya yapacağımız işlemi göstereceğim. Şimdi ceketimizin yakasını nasıl yapıyoruz? Ceketimde bu modeli kullandığım için bunu arkadan buharlı ütüyle çok bastırmadan hafif yaklaştırarak ütüledim ve bakın kıvrılmasını önledim. O yüzden kenara herhangi bir işlem yapmayacağım. Öncesinde düşünmüştüm acaba tığlama mı yapsam başka bir şey mi diye, ama gördüğünüz gibi gayet düzgün duruyor. Alt kısımları da göstereceğim size. Yine şöyle bakın, etek ucu da gayet düzgün, farklı bir form olmuş oldu. Bu kısımlar ütülendikten sonra düzeldi. Benim ipim yünlü bir ip olduğu için çok büzmüştü. Ama şimdi gayet düzgün duruyor. Bakın ön tarafta da yine bir V oluşturmuş olduk. Sadece ön patlara da burgu işlemini yaptık. Yine yakada da bütünlüğü sağlayacağız. Buradan en kenardaki ilmeğime bu şekilde batıyorum. Tığ alırsanız çok daha rahat edersiniz. Şimdi bu ipimin de biraz uç kısmını uzun bırakıyorum ki örgünün içerisinde saklayabilelim. Bir tane ilmeğimi aldım, buradan geçirdim. Şişimi bıraktım ve bir ilmek almış olduk şişimize. Tekrar alttan dolaştırıyorum. İki oldu. Yine ilmek alıyorum. İpimi dolaştırdım ve tığımın üzerinde olan ilmeği şişime takıyorum. Burada da 4 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Yani bir burgu 4 ilmekten oluşuyordu. 4 ilmeğimizi hazırladık. Yine burada da burgu yapacağız anlaşıldığı gibi. Bu sırada düz örüyorum önce. İki. Üç. Şimdi şişle zor olacak. Dördüncüyü tığa aldım. Şu ipimi de arkaya alıyorum. Burada ikinci ilmeğin tepesine, yani V görünen ya da başak modeli diyelim, o görünen kısma battım. Bakın tığım üzerinde 4. ilmek de var. Bu ilmeği her ikisinden de geçirdim. Sonrasında bir sonraki batış yerine batıyorum. İpimi kaydırdım. Buradan şöyle yapacağım. Tekrar şişime taktım ilmeğimi.
4 ilmeğimi ördüm, dönüyorum. Bir, iki ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ilmeği ördüm ve baştaki örmediğim iki ilmeği sol şişime alıyorum ve ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Örmediğim ilmekleri önden geçirdim. İlk ilmeği düz ördüm. İkinci ilmekte yine hemen tığ alın. Çünkü tığ ile çok rahat ilmek çıkarabiliyorsunuz örgünüzden. Bu bir ilmek var. Sıradaki batım yerine batıyorum tekrar. İlmeği hem oradan hem de bu ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir sonraki ilmekten yine ilmeğimi kaydırdım. Şişime takıyorum. Bir, iki, üç ve 4. Hemen çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmedim. Bu sırada burma yapmıyoruz. Sıranın birinde burma yapıyoruz, birinde yapmıyoruz. O şekilde anlatayım. Bakın bir öncekinde vurduk. Şimdi düz örüyoruz. 4. ilmeğimi aldım. Sıradaki batacağımız yere batıyorum. İlmeği her iki ilmekten de geçirdim. Bir sonraki batım yerine battım. İlmeği kaydırdım ve şişime taktım. Şimdi büyük bir parça olunca örgüyü çevirmek çok daha zor olacak diye bu şekilde çeviriyorum. Ama bir yerlere çarparak ses yaptığım için kusura bakmayın. Bakın bir önceki sırada düz örmüştük. Yani burma yapmamıştık. Şimdi buruyoruz ilmeklerimizi. 2 ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Ve ilk ilmekleri sol şişime ön taraftan takıyorum. Hep aynı yönden takacağız. Diğer 2 ilmeği arkadan. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Ve 4. ilmeğimi her zamanki gibi tığıma alıyorum. Sıradaki buraya batmışız. Batım yerine batıyorum. Her ikisinden de geçirdim. Ve bir sonraki batım yerine de batıyorum. Kaydırdım ve şişime taktım. Gördüğünüz gibi ceketimizin yakası da aynı şekilde burgu olarak devam edecek. Bu şekilde yapacağız ve en son sizinle yine paylaşacağım. Gördüğünüz gibi ceketimin yakasını da tamamladım. Burgu modelimizi tüm yaka boyunca uygulamış olduk. Dilerseniz buraya dikiş bilginiz varsa tabii ki küçük bir kumaş parçası monteleyerek hazır ceketlerdeki gibi yapabilirsiniz görüntüsünü. Ceketimin bitmiş hali. Ön tarafı bu şekilde. Kollarımız yine piramit şeklinde ilerlemişti. Bu şekilde görünüyor. Ve arka tarafta yine bu şekilde.
ipim çok saf yün bir ip olduğu için çok esnek olmuyor. Yani kolda belki 1 santim daha fazla örsem çok daha rahat olurdu gibi geliyor. Belki de yıkadığım zaman açılacaktır. O da farklı bir düşünce. Kolda böyle dikişlerimiz, yan dikişlerimiz de bu şekilde. Dediğim gibi ben şurayı 1 santim daha yapsam çok daha rahat ederdim diye düşünüyorum. Ama siz kendi ceketinize, hırkanıza ölçtüğünüz zaman daha kesin bir sonuç elde edeceksiniz. Ve son olarak ceketime elbiseler için satılan bu kopçalardan dikeceğim. Şöyle düğme değil de içten gizli birleştirdiğimiz zaman bu şekilde kalacak. Ve ceketimizin modelini bozmamış olacağız. Yani lastiğimiz üst üste binmeyecek. Böyle duracak. Fermuar yerine kopça kullanmış olacağız. Umarım ceketimizi beğenmişsinizdir ve severek örersiniz. Örerken takıldığınız bir yer olursa yorumlarda belirtirseniz en kısa sürede dönmeye çalışırım. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olan, olmayan, izleyen herkese sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.